Piyasalarda çok kötü haberler geliyor ve düşüş devam ediyor. Kripto Bey kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere değerli madenlerden Bitcoin'e kadar bütün piyasanın hakkında kendi düşüncelerimi, yorumumu yapacağım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle dostlar, en son sizlere Shorts videomda da ve yine büyük videomda da anlatmıştım. Piyasada şu anda ciddi bir eşikte olduğumuzu, 86 bin doların çok önemli bir seviye olduğunu söylemiştik Bitcoin tarafında. Bitcoin tarafındaki düşüş sert bir şekilde devam edebileceğini bu videomda söylemiştim. Ek olarak bu genel büyük videomuzda da bunu söylemiştim. Bu yorumları da anlamıyorum. Sen analiz yapma falan diyorlar. Sen düşüşü ben zaten söylemişim. Düşüş olmadan önce uyarmışım. Düşüş gelecek yönünde. Şimdi yorumlara sonuna kadar saygım sonsuz zaten. Herkesin düşüncesi farklı. Bu benim düşüncem. Kaldı ki ben burada düşüşün geleceğini söylemişim. Videoyu sonuna kadar izle. Bundan önceki videomda da düşüş gelebilir demişim. 86 bin dolar önemli bir eşik seviyesi olarak belirtmişim ve düşmüş mü? Düşmüş. Bitcoin tek değil. Ciddi bir piyasada kritik anda sadece kripto paralarda değil, belli başlı madenlerden tutun diğer büyük projelere kadar ciddi bir düşüş var. Acaba bu neye işaret? Çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Dünyada acaba neler oluyor? Sonuna kadar izleyin. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerimdir. Bunu altını çiziyorum. Şimdi bakacak olursak altcoin devasa düşüş mü geliyor şeklinde videomda da yine belirtmişim. Ve şu anda bu grafikler yavaş yavaş, daha önceden paylaştığım videolar yavaş yavaş yerine oturuyor. Sizlere bu uyarılarımı yapmış. Ben de Twitter adresimizi ve Telegram adresimizi mutlaka takip edin. Şu anda Bitcoin'de durumlar ne? Ben önceki videolarımı anlattım. Önceki söylediklerim birebir şu anda piyasaya işliyor. Şu anda Bitcoin arkadaşlar dip geldi mi gelmedi mi göreceğiz. Peki dibin bulunduğunu nasıl göreceğiz arkadaşlar? Öncelikle RSI kısmında bir yükselen dip yapmamız lazım. Pozitif uyumsuzluk yapmamız lazım arkadaşlar. Şu anda RSI'nin günlükte en azından şu anda bu şekilde bir kapanış yapması lazım ve yukarıda Bitcoin şu anda aşağıya ciddi bir düşüş yaptı. Bitcoin tarafında günlükte bizim en kötü ihtimalle 80.600 dolar bandının üzerinde kapatmamız lazım dostlar. En azından diyorum, bakın 80.600 doların üzerinde bir kapanış yapmak zorundayız. Bitcoin'de bir geri dönüş yapabilmek için. Aksi takdirde biz daha önceden paylaştığım gibi videolarımı sonuna kadar izlediyseniz zaten ne dediğimi anlayacaksınız. Bizim burada düşüş daha da sertleşir ve yavaş yavaş 34.000 bandına 5.000 bandı arasına bir yolculuk yapabiliriz. Bitcoin tarafında yine haftalık ölçekte bakacak olursak RSI dibe yaklaşıyor arkadaşlar. RSI şu anda yoğun satış bölgesine yaklaşıyor ve burada artık bu bölge arkadaşlar yavaş yavaş Bitcoin'in dibine yaklaştığımızı gösteriyor. Bizim burada ne yapmamız lazım? Çok sert bir şekilde haftalık ölçekte, bakın altını çiziyorum, çok sert bir şekilde haftalık ölçekte bizim burada tek mumda arkadaşlar, tek mumda 120 bin doları görmemiz lazım. Bakın altını çiziyorum, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Tek mumda 120 bin doları görmemiz lazım ki Bitcoin'in burada toparlaması için. Şimdi Amerika tarafında haberler var. Gelişmeler var. Piyasayı etkiliyorlar mı? Elbette etkiliyorlar. Şu anda hükümetin anlık olarak kapanması vesaire söz konusu var. Ben o kısımlara pek girmiyorum. Teknik tarafına konuşacağım. Şu anda Bitcoin'in aşağıya kırıldığını görüyoruz ve Bitcoin eğer ki 75 bin doların altına sarkarsa, altını çiziyorum, 75 bin doların altına sarkarsa ki 1000 dolarda Bitcoin hızlı bir şekilde arkadaşlar 50 bin dolara yolculuk başlatacaktır. 75 bini takip ediyoruz. Net bir şekilde 75 bin doları takip ediyoruz arkadaşlar. 75 bin doları takip edip ve şu anda şu şekilde bir
şu anda gördüğüm yapıda pek olumlu. Grafik sürekli değişmekte. Hani grafik üzerinden konuştuğumuz için grafik sürekli değişmekte. Biz ne yapacağız? 75 bin doları takip edeceğiz. 75 binin altına düştüğü an ve RSI şu 29 seviyesinin altına düştüğü an Bitcoin'de negatif senaryo katlana katlana ilerleyecek. Peki en son baktığım Bitcoin tarafında durumlar ne? Bitcoin'de arkadaşlar dediğim gibi Bitcoin 75 bin doların altına inmemesi lazım ve olumlu bir kapanış için günlükte en azından, bakın en azından dediğim gibi 80.600 üstünde kapatmamız lazım. Bakacak olursak Bitcoin'in yapısını çizmiş ve arkadaşlar bizim şu anda çok da olumlu değil. Bizim buradan dediğim gibi Bitcoin tarafında öncelikle bir sert bir haftalık ölçekte, özellikle bu hafta içerisinde ciddi bir güzel haber gelmesi lazım. Ardından sert bir şekilde piyasaya para girişi lazım. Bitcoin tarafını izleyeceğiz. Eğer ki Bitcoin'de ciddi bir düşüş olursa, daha önceki videomda söylediğim gibi 800 milyar 900 milyar dolara arasına düşüş gelebilir total 2'de ve %20'lik %25'lik bir düşüş demek bu coinlerde. Şimdi tabi burası artabilir, azalabilir, bunu izleyeceğiz. Ben burada bir düşüncemi söylemek istiyorum. Nedir bu? Altında, ondan sonra gümüşte ve bakırda ciddi bir düzeltme geldi. Özellikle ki arkadaşlar gümüş tarafında. Gümüş tarafında gelen bu düzeltme ciddi bir düzeltme. Neden? Şimdi bu düzeltmenin oranına bakacak olursak arkadaşlar 120 dolar bandından 87 dolar 88 dolar bandına %28 %29 ortalamasında, hatta 84 dolar bandına %37 oranında bir düzeltme demek bu. %37 büyük bir rakam. Ve bu düzeltme oranı arkadaşlar aylık ölçekte baktık. Şimdi haftalık ölçekte bakalım. Halen gümüş pozitif mu? Bu düzeltmenin biraz daha gelebileceği yönde fikrim var. Gold tarafında, yani altın tarafında bakacak olursak, tabi bu kendi şahsi düşüncemdir, yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda altın tarafı da bir negatif mumlar peşi peşine geldi arkadaşlar. Üst üste gelen negatif mumlar insanları korkutmaya başladı. Peki bu satış nasıl bir satış? Şimdi benim burada gördüğüm, izlediğim bir sistem var. Altın ve diğer madenler hızlı bir şekilde arttı ilk başta. Ve bu artışla beraber arkadaşlar burada büyüklerin ciddi bir kazancı oldu. Şimdi bu paranın, güvenli emtialardan gelen paranın bir kısmı nakitte, bir kısmı yatırım olarak değerlendirilmesi lazım. Peki bu altın düşüyorsa bu para girişi nereye oldu? Altın düştü. Tamam. Ya da madenler düştü. Bu para girişi nereye oldu? Bitcoin'e olurdu genelde. Genelde. Ama Bitcoin olmadı. Bitcoin de düşüyor. Öncekilerden farklı bir senaryo var. Normalde ne oluyordu? Altın düştüğü zaman, değerli madenler düştüğü zaman, yani risksiz alandan gelen para riskli alanda bir miktarda olsa değerlendiriliyordu. Ama bu öyle olmadı. Şu anda Bitcoin ve diğer pariteler ciddi ölçüde düşüyor. Ve kanaatimce eğer ki Bitcoin'de bir zaten rally olacaksa, bu altının düşmesiyle beraber Bitcoin'de çok, şu anda değerli madenler çok ciddi ölçüde düşüyor. Bu paranın çok sert bir şekilde kripto piyasasına girmesi lazım ki Bitcoin tarafında şu an değerli madenlerin Bitcoin tarafına hacim olarak girmesi gerekiyor. Haftalık ölçekte sat sinyalimiz gelmiş. Aylık ölçeğe bakacak olursak aylık ölçekte de halen sat sinyalinde devam ediyor. Bu sat sinyali nereye kadar sürecek? Şimdi sizlere söylediğim gibi kritik eşik değerimiz var. Bu iki aralık dışında başka bir aralık takip etmiyoruz. 86.000 dolar ve 80.600 dolar aralığını takip ediyoruz. 80.600 dolar üzerinde günlük kapatır. 86.000 doların üzerine çıkabilirsek Bitcoin çok sert bir şekilde bize 120.000 dolar bandını gösterecektir. Bakın çok net. Eğer ki Bitcoin tarafında 75.000, 76.000 dolar bandına
Tekrar düşerse Bitcoin, buradan toparlamazsa, 75 bin doların altına tekrardan sarkarsa bu düşüş devam edecektir arkadaşlar. Bu düşüş sertleşecektir. Ama geri dönülemeyecek bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz. Bitcoin her zaman düşmüş, her zaman toparlamıştır. Umut ediyoruz ki tekrardan toparlanır. Yatırımcı arkadaşlar var, görüyorum, üzülüyorlar. Bu piyasada her zaman kendinizi riske atmayacak bütçelerle hareket edin. Her zaman yatırımlarınızı bu şekilde yapın arkadaşlar. Risk iştahınızı kendiniz belirleyin. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Twitter adresimize mutlaka gelin. Orada çok daha aktif olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.